Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle modeli Chanel'e ait olan bu çantanın çalışmasını göstereceğiz. Ben Supra ip kullandım açık renkler için. Siyah için de polyester makrame ip kullandım. Hazırsanız tarifine geçelim. Ben gidiyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba. Size videonun başında göstermiş olduğum ünlü bir markaya ait olan çantanın tarifini paylaşacağım sizinle. Ben bu çantanın birçok bölümünü ördüm. Bunun da sebebi çok basit düz örgü olacak her parçası. Bu gösterdiğim ölçüleri de vereceğim. Bu gösterdiğim ölçüde 2 tane öreceğiz. Ön ve arka kısmı olacak bu çantanın. Bir de hem alt taban kısmını hem de yan kısımlarını öreceğiz. Daha küçük sayılarla. Ben ilk etapta size örmeyi göstereyim. Sonra da ölçüleri vereyim. Benim çok ince bir ipim var. Böyle simli bir ip kullandım. 2,5 milimetrelikte şöyle göstereyim daha yakın tığ kullandım. Ben bu yan panelleri yapacağım önce. Yaptım daha doğrusu bir tanesini. Son bir tanesini örelim. Gövdeyi söylemeyeceğim. Sadece zincir ölçüsünü ve en ve boy ölçüsünü vereceğim. Çünkü düz sık iğne örüyoruz. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Benim ipim çok ince olduğu için daha sert ve tok bir görünüm sağlaması için jüt ip kullanacağım alt kısımdaki. Çok yumuşak, salık bir görüntü olmasın. Ben 24 tane zincir çekerek başladım. Zincirlerimi çektikten sonra ipimi şöyle diğer ipin altına elimle sıkıştırıyorum. Şöyle yan kalacak şekilde. Ve tabi bu arada siz daha sert ipler, kağıt ip ya da polyester makrame ip kullanırsanız bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Zaten direkt sert olacak. Her zamanki klasik ilk zinciri atlayıp ikinci zinciri batıyorum. Bu arada tığımın üstüne koyuyorum, yerleştiriyorum ipi. Bu ipi alırken alttan bunu da alacağım. Bu şekilde ilk sık iğnemi oluşturdum. Bu arada ipi de çekelim kopmasın. Yine sık iğne yapar gibi bir yandaki zincir boşluğuma giriyorum. Tekrar bu arkadaki jüt ipi tığımın üstüne bırakıyorum. Yine normal sık iğne yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Bu şekilde dümdüz sık iğnelerimizi öreceğiz. Sonra dönüşü de göstereceğim size hızlı hızlı. Bu sırada bizim toplamda 23 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi ölçüler fark gösterebilir. O yüzden sık iğne vermektense mezura ile ölçü vereceğim. Çünkü ip daha kalın olduğu zaman daha az zincir ve sık iğne gerektirecek. Hızlı hızlı örsem ve sonra size ölçüleri versem. Fakat çok kolay, çok çabuk ilerleyen dümdüz öreceğimiz bir model. Fakat sonucu inanılmaz şık. Sadece farklı olarak yapacağımız harf öreceğiz. Harf detayımız var. Daha doğrusu hem örgü hem işleme yaparak deneyeceğim açıkçası. Olmadı onları da öreceğim daha küçük şekilde. Fakat önce şu kısmı yaparak başlayalım. Ben aynı yere 2 kere battım. Tabii de örgü neden yamuk oluyor? Şuraya batmadan çıkıyorum. Hızlı hızlı bir bitirebilsem. Videoyu da kesmek istemedim açıkçası. Evet. Son sık iğnemi de battıktan sonra hep ipi de yürüttüm.
Fakat yine başta da söylediğim gibi eğer sert kalın bir ipiniz varsa bunu yapmaya gerek yok. Fakat bu daha sert bir görüntü sağlıyor. Ben bazen taban yaparken de kullanıyorum. Bu 23 tane sık iğnemi ördüm. Normal klasik. Sonra ipi de döndüreceğim alttan ki o da altta kalsın. Bir zincir çekeceğim ve hemen dibine bu ilk gördüğümüz boşluğa bir tane sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oluyorum. Ve yine dümdüz bu şekilde sadece dönerek öreceğiz. Hiçbir farklı detay yok. Aynı şekilde çantanın ön, arka, yanları da aynı şekilde böyle dümdüz öreceğiz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Aralara sık iğne batarak örüyoruz. Ben şimdi size ölçüleri de vereyim. Sonra bitirip daha detaylı kısımları yaparız. Metreyi odanın başka ucuna koymuşum. Onu aramak için kalktım. Şöyle ön panelin eni 40 santim. Ben bunu elde edebilmek için 86 zincir çekerek başladım. Ve dümdüz ördüm. Boyumuz da 27 santim. Biraz kısa gibi görünecek size ama üstüne bir de siyah iple 3 sıra kadar daha öreceğim. O yüzden bu kadar kısa tuttum. Yan paneller, yani bakın şu ebatta olacak. Boyu 27 santim olacak. Yine ki bu ölçüyle aynı olsun. Yanlara gelecek bu şekilde. Eninde 24 ile başlamıştık biliyorsunuz. En de 11 santim olacak şekilde. Ben şimdi bunun ikincisini örüyorum. Tabanı da örmüştüm. Onu da göstereyim. Tabanı yine gövdeyle aynı genişlikte olacak. 40 santim demiştik. Eni de aynı şu parçayla aynı olsun ki düz dursun örgümüz 11 santim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 parça öreceğiz. Yine bu şekilde 5 parça örerek çantanın şablonunu bitireceğiz. Ben de son parçamı öreyip hepsi bittiğinde hem birleştirmeyi hem harf yapımını sizinle paylaşacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar ben 5 tane parçayı da yaptım. Şimdi C harfimizi yapacağız. Kolay bir yöntemle yapayım istedim. Bu amigurumi tarzı yaptığım zaman çok kalın kaçtı. Ben polyester makrome siyah ipim var. Onu kullandım. 20 tane zincir çekerek başlıyorum. Ve birinci zinciri atlayıp her zincire birer tane sık iğne batıp devam edeceğim. Son sık iğneye batmayacağım. Çok şey oluyor çünkü delik büyüyor. İşte ilk başladığım zincir orası olduğu için her sık iğneye dümdüz birer tane batarak ilerliyorum. Çok az kaldı, bitireceğim. Her sık iğneye birer tane batarak ilerledim. Sondan bir öncekine geldiğim zaman sonuncuya batmayacağım. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı zincir boşluğuna 1, 2, 3 ki yuvarlaklık verebilsin bana birazcık diye. Bundan sonra ipimi kesip çıkarıyorum. Bakın şöyle bunu elimle büküp C harfine tamam yapacağım ve oluyor da çok da güzel oluyor. İlkini yapmıştım zaten. Bu şekilde C harfi yapıp
yani göz kararı tam ortaya gelecek şekilde ölçüleri vermiştik zaten 30 santime 40 santim tam ortalayacak şekilde bunu böyle bir tanesini böyle koyacağız. C bu tarafa bakacak. Bunu birleştireceğiz. Diğerini de bu şekilde ters C şeklinde yapıp iğneyle ben monte edeceğim. Duruşu şöyle olacak arkadaşlar C'lerin. Bu C'leri bu şekilde buraya sabitleyip dikeceğiz. Ben dikim işlemini yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben harfleri bitirdim bu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi etrafından bir halka öreceğim zincirle. Halkamın düzgün olması için de bir krem kapağı yuvarlak bir şey seçtim. Böyle üstünü ölçüyorum. Bunun etrafından dönerek zincir çekeceğim. Zincir işi yapacağız. İlk önce ipime bir tane zincir atıp sıkılıyorum. Ve belirtecime bakın belirttim ben burayı. Tam bu iki C'nin ortasından başlıyorum. Tığımı üstten sokup ipi alttan alıyorum. Bu ilmeği şöyle tığıma geçirdim. Ve böyle sık iğne yapar gibi ipimi çıkardım. Hemen onun yanına yani bu çıkardığım ipin yanındaki sık iğnenin üstüne gelip yine bakın tığ alıyorum, saplıyorum. Altta ipim yürüyecek. Alttan ipimi alıp tekrar çıkarıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bir ilk zincirimizi oluşturduk. Hep zincir yapacağız. Yani şuradan batıp şöyle çıkacağız. Şöyle batıp çıkacağız. Ama bu da dediğim gibi düz değil de bu etrafta yapacağız. Yani bu yuvarlağın etrafından yaparak gideceğiz. Bu şekilde yapa yapa böyle alttan. Ben göstermek amacıyla şey yapıyorum. Bozacağım çünkü kamerada yuvarlağı hem tutup hem yapma şansım çok yok. Sadece mantığını anlatmak istiyorum. İlk önce ipi aldık alttan. İlmek iğnemin tığımın üstünde ilmeğim. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Tığı yukarıdan saplıyorum. Arkaya çıkıyor bakın. İpim altta. Buradan yine sık iğne yapar gibi ilmeğimi çekip hop zincirimi oluşturuyorum. Bu şekilde mantık arkadaşlar. Bu şekilde ben yuvarlağı da yapıp bitireyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben zinciri de yaptım. Size bir püf noktası vereceğim. Kapak böyle üstündeyken çalışmak zor oluyor ama örgü ördüğünüzde şu kapağı şöyle bastırdığınız zaman izi çıkıyor. O izin etrafından dolanırsanız daha kolay yaparsanız bakın böyle oldu. İz belirginsizleştikçe tekrar bastırır kapağı. Ben o şekilde yaptım. Şimdi bu parçaları birleştirmeye geldi sıra. İlk önce yan kenarları birleştirerek başlayacağız. Bu geniş kenar. Bunlar hani köşelere ördüğümüz 23 ilmeklik, 23 sık iğnelik kenarlarımız. Bunlar çantanın kenarını oluşturacak. Şimdi ilk önce çift renkli olacak çanta. Kenarlarını siyah yapmak istiyorum o yüzden. Yine sık iğne yaptım. Pardon bir zincir çektim. Sabitledim. Tığımı ön kısmın tepesinden geçirdim. Geçiremedim çünkü altta jut ipte yürüttüğüm için çok zor oluyor. İlk önce ön kısım yani üst kısımdan geçirdim. Sonra alt kısma geliyorum. Buraya da tığımı geçirdim. Sonra zincir ipimde böyle kaydırarak geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bundan sonra tersten ilerleyeceğiz. Daha hoş bir görünüm veriyor. Yani sıradakine gelip normal düz sık iğne yaparken ki aynı işlem fakat tersten gideceğiz. Yine bir sonrakine geliyorum.
karşılık gelen kısmına gelene de batırıyorum. İpimi alıyorum. Hop, bir sık iğne. Yine aynı şekilde arkadan önden sırayla bu şekilde ters sık iğne yaparak, zaten sık iğne yani dönüş yaptığımız yerler belli. Karşılıklı gelen yerleri alıp bir kere de çıkarıyorum ve hani bu sefer aşağıdan değil de yukarıdan batıp ters dönüyoruz. Aynı mantık, sık iğne yapacağız. Yine bu şekilde. Bu şekilde ters sık iğne yaparak çantayı her kenarını birleştireceğiz arkadaşlar. Ben son bir kez daha göstereyim. Bu ön boşluk, arka boşluk birlikte alamadım. Birlikte alıyorum. Sık iğne yapar gibi çekiyorum. Bakın böyle bir görüntü oluşuyor açıldığı zaman. Çok da güzel duruyor bu. Bu şekilde ben bitireceğim dönüşleri. Birleşimini göstereceğim. Ondan sonra üstüne yine 3-4 sıra kadar bir siyah iple geçeceğim. Ben tamamen çantayı bir birleştireyim şablonları bu mantıkta. Size tarif edeyim. Aynen böyle gideceğiz. Şuradan gelip şu köşeden gelip geniş köşeye geçeceğiz. Bu sefer geniş köşeye geçtiğimiz zaman bu alt tabanını örmüştük ya, bunu altta beraber yine ters tık iğne yaparak birleştireceğiz. Sonra küçük tabanı birleştireceğiz tekrar. En son kalan parçaları arka panele monte edip bitirmiş olacağız. Ben bir birleşimini yapayım, sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben birleştirmeleri yaptım. Ben şöyle yatırayım çantayı daha iyi görebilmeniz için. Şu köşeler kaldı. Bunları daha sonra birleştireceğiz. Çünkü böyle gittiğimiz için şuraları da yine ters sık iğne ile yapacağız. Ben dört tarafı da birleştirdim. En son şu köşeyi de birleştirdim bakın. Köşeyi birleştirdikten sonra ipimi koparmadan şey yapacağız. Düz bir şekilde örmeye başlayacağız. Her sık iğnenin üstüne birer tane sık iğne yapacağım. Şurayı geçmeyi de yapalım. Köşeye nasıl batacağız onu da göstereceğim. Bu şekilde çantanın etrafını dönerek öreceğiz sık iğnelerimizi. Şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. Buraları yani izlemeye de bilirsiniz hızlı geçip. Videoyu kesmek istemediğim için örüyorum. Şeye geldim. Son yere de bir dakika. Şuraya da bir tane batamadım. Pardon. Burası birleştirme yerimizde. Şu araya batacağım. İlk birleştirme yaptığımız yere. Bu şekilde birleşmiş olacak. Aradaki birleştirmelere de sık iğne ile batıyoruz ve böyle sık iğne ile devam edeceğiz. Bu şekilde ben bir 4 sıra kadar öreceğim sık iğnelerimi. Sadece bu normal sık iğne öreceğiz. Arada birleştirme yaptığımız tepe yani noktaya batacağız ki bir ayrık durmasın çanta. Bu şekilde ben örmeye devam edeceğim. 4 sırayı ördükten sonra bu sefer sapları yapacağız birlikte ve çantamız bitmiş olacak. Ben 4 sırayı öreyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben çantayı birleştirdim. Saplarını da ördüm. Bir tane sapı ördüm. Diğerini sizinle birlikte öreceğiz. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben önce
zincirlikle başladım. Onu da size göstereyim. 70 zincir çekerek başladım. Normal ilk sık iğneyi atlayıp her boşluğa zincir boşluğa gelecek şekilde sık iğnemi ördüm ve son zincirime geldim. Oraya da bir sık iğne ördüm. Bir iki zincir çektim. Aynı yere bir tane daha sık iğne ördüm. Ondan sonra yine bir iki zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne örüyorum. Böylelikle dönüşümü sağlamış oldum. Ondan sonra yine karşılıklı her zincir boşluğuna gelene kadar, sıra sonuna kadar her zincir boşluğuna birer tane sık iğne yapacağım ve sıramı tamamlayacağım böylelikle. Ben sıranın sonuna geleyim, tekrar dönüşü göstereyim size. Arkadaşlar, ben diğer sıranın başına geldim. Son zincire yine sık iğnemi yaptım. Yine bir iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha batıyorum. Ondan sonra bu ilk başladığımız zincir boşluğu var ya, burada zaten tepesi görünüyor. Buraya tekrar giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine iki zincir. Ve yine dönüşümü sağlıyorum. Diğer sıranın başına kadar dümdüz yine öreceğim. Videoyu kesmek istemiyorum, sürekli kes birleştir. Burayı öreyim, siz hızlandırıp izlersiniz. Bu ikinci sıramız olacak. Toplamda 4 sıra öreceğiz bu şekilde. Son 2 sıramız kalacak. Bu ikinci sırayı örüyoruz. Hızlı hızlı örmeye çalışıyorum. İpim düğümlenmişti, kusura bakmayın. Arkadaşlar, ben son sırama geldim. Bu, hatırlarsanız, iki zincirlik boşluk var. Bunun içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra tekrar iki zincir çekip aynı yere yine bir sık iğne yapıyorum. Sonra boşluğa geliyorum. Yandaki sık iğne boşluğuna bir tane sık iğne yapıp sonra zaten yine zincirin içine giriyoruz.
yine bir tane sık iğne yapıyorum zincir boşluğuna. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne daha. Bu ikinci sıramız. Bu şekilde 4 sıra öreceğiz. Zincir boşluklarının içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapacağız aynı şekilde. Diğerlerini düz öreceğiz. Ben bu 4 sırayı öreyim. Sonrasında geleyim eklemeyi göstereceğim size. Bunu sapı kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Ben 4 sırayı öreyim. Siz de 4 sıra olarak örün. Sonrasında tekrar görüşelim. Kaydırmayı yaptıktan sonra sırayla bakın tüm sık iğnelerin tepelerinden karşılıklı alıp kaydırma yapacağım. Ta ki burada 5 tane bırakana kadar yine aynı şekilde 5 tane kalana kadar öreceğiz. Ve sonra sık iğneyi bitireceğiz. 5 tanemiz açık kalacak. Bu şekilde ilerliyorum. Kaydırma yaparak sıra sonuna kadar kaydırma yapacağız. Bir iki tane daha kaydırma sırası yapayım. Ondan sonra nasıl görüneceğini göstereceğim size. İki ve 3. Arkadaşlar bu şekilde görünecek ve böyle yaptıktan sonra yuvarlayacağız. Bastıracağız bu kaydırma kısmını ki böyle bombeli bir görüntü olsun. Sapı bu şekilde olacak. Bu kısımlardan bakın bu şekilde monte ettim ben. Arkasına da işte göz kararı ortalayıp monte edersiniz. Bu arada ben kaydırmamı da yapıp sapımı da bitireyim, dikeceğim. Dikerek birleştirdim ben. Siz de o şekilde iğne iplikle dikersiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben 4 sıra ördüm. 4. sırada köşeyi de yaptık. Şimdi 5. sıraya döner gibi yapacağız. Ve 5 tane daha sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5. sık iğneyi aldıktan sonra bu şekilde şöyle kıvırıyorum. Karşı taraftan da 5 sayacağım. 1 2 3 4 5. 6.'ya gelip bu şekilde tutturup kaydırma